Yutulmuş Yıldız 631 Lofeng'in hazine sandığı. Sizin isteğiniz doğrultusunda bölgeyi çevreleyen antik bir kale inşa ettik, bunu çok sıkı bir şekilde izliyoruz. XUX yine şunu vurguladı, burası gerçekten çok tehlikeli, her ne kadar köle muhafızlarımız oraya koruma konusunda inanılmaz derecede dikkatli ve ciddi olsa da, ana yuvadan yayılan zehirli gaz bu yıllarda hala 3 gardiyanımızı öldürdü. Lofeng başını salladı. Böcek klanının ana yuvası, saatli bir bombaydı. Böcek klanının ana yuvası mı? Dylan şok oldu, yaşayan bir şey mi? İçinde kraliçe var mı? Sağ. Lofeng gülümsedi ve başını salladı. Siz altını vurdunuz, majesteleri altını vurdu. Dylan iltifat etti. Fazla değil, bilgilerini araştırdım, bu sadece sektör lordu seviyesinde olmalı. Lofeng dedi. Dylan şöyle yanıtladı, sektör lordu düzeyindeki bir böcek klanı ana yuvası bile büyük miktarda böcek savaşçısı üretebilir ve bu ana yuva canlı. Eğer evrende satılsaydı, kesinlikle 1 milyonun üzerinde karışık element getirebilecekti. Ünlem işareti. Ancak bunu kontrol etmek son derece zordur. Canlı bir anne yuvasını yakalamak son derece zordu. Bunu kontrol etmek de son derece zordu. Ancak kişi onu tamamen kontrol etmeyi başarırsa, o zaman bu saf güçtü. En fazla sektör lordu düzeyinde böcek savaşçıları üretebilecek bir ana yuva bile, sektör lordu ordusunu yarattığı an, sayıların ezici olması nedeniyle ölümsüzlerin bile kaçması gerekecekti. Ölümsüz bir anne yuvası, daha da korkunçtu. Ölümsüz seviyedeki her böcek savaşçısı, bu sadece bir kabustu. Böcek klanı. Evrene hükmetmek ve zirvedeki ırklardan biri olmak için bu korkunç özelliklere güveniyordu. Yarın anne yuvasını görmeye gitmek için hazırlanacağım. Lofeng bağırdı. Her zaman iyidir. XUX yine başını salladı. Dikkatli ol baba. Dedi Loping. Haha, rahatla, komada olmasaydı bile hayatta kalma garantisine sahip olurdum, şimdi çok daha az. Lofeng'in gözleri beklentiyle parladı. Böcek klanı ana yuvası, sanal evren şirketine katıldığından beri bunu aklının bir köşesinde tutuyordu. Öğretmeni Huyan bunun bu anne yuvasını kontrol etmesinin hiçbir yolu yoktu, ancak sanal evren şirketinin kontrol etmesi gerekiyor. Sonuçta insanlık arasında anne yuvalarının takası ve açık artırmaları vardı, bu da Dylan'ın hızlı bir şekilde fiyat bildirebilmesinin nedeniydi. Eğer bu konuda anlaşmalar olsaydı, kesinlikle bunu kontrol etmenin bir yolu olurdu. Ancak Lofeng mutlak başlangıç bölgesindeyken böyle bir bilgi bulmayı başaramadı. Ve ilk bölge üyesi olduktan sonra otoritesi arttı ve sonunda onu bulmayı başardı. 1008 evren ülkesinde insanlığın uzun tarihine ait bir böcek klanı ana yuvasını kontrol etmek için hepsi son derece zor olan toplam 29 kontrol tekniği vardı. Bu 29 tekniğin bazıları açıkça Huyan bunun yarattığı ruh damgasına benziyordu. Ancak kölelerin içindeki ruh damgası hala çok benzersizdi. 29 teknik. Hepsinin farklı gereksinimleri vardı, bunlardan bazıları sektör lordu seviyesindeki bir böcek klanının ana yuvasını kontrol edebilmek için bir ölümsüz gerektiriyordu. Bazıları, ölümsüz seviyedeki bir anne yuvasını kontrol etmek için bir evren ülkesi liderine ihtiyaç duyuyordu. Bazı teknikler yalnızca bir sektör lordunun sektör lordu düzeyindeki bir ana yuvasını kontrol etmesini gerektiriyordu. Benzer şekilde, eğitim ne kadar zorsa, fiyat da o kadar yüksek olur. İblis notu mirasını kabul etmeden önce muhtemelen sektör lordu düzeyindeki ana yuvayı kontrol etme garantim bile olmayacaktı. Lofeng düşündü. Ancak onu aldıktan sonra ruh enerjimin genliği 3200 kat arttı. Bu, mirası almaya giden birçok ölümsüze benziyor. Birçok ölümsüz, 1. bölümün sonunda miraslarına son veriyor. Oraya gidebilen ölümsüzler normalde resmi seviyede veya imparator seviyesindeydi. Bu varlıklar mirası aldıktan sonra normalde genliklerini yalnızca yaklaşık 3000 katına çıkarırlardı. Görülebiliyordu. Ruh enerjisi genliğinin 3000 katı, bu zaten saçmaydı. Bu kadar yüksek genliğim, 29'un 10.000 zihin kontrol tekniğine uyuyor, bunun en zor şartı birçok şeyi aynı anda yapma ihtiyacı. En üst seviye 10.000 şeyi aynı anda yapmamı gerektiriyor. Lofeng şöyle düşündü.
Sektör Lord'u seviyesine ulaştığımda bu 10.000 zihin kontrolünü, o ana yuvasını tamamen kontrol etmek için kullanabileceğim. Ancak o zaman geldiğinde tekniği satın almak için büyük miktarda puan harcamam gerekecek. Lo Feng'in gözleri parladı, bir anne yuvasını kontrol edebildiğim sürece tüm bunlara değecek. Bir anne yuvasını kontrol edip onu beslemenin yatırım getirileri şok edici olurdu. Ancak Lo Feng onu beslemek için daha fazlasını yapmayı bekliyordu. En iyisi ölümsüz bir anne yuvasını kontrol etmekti. Bu çılgınlık olurdu. Ancak aynı zamanda bu anne yuvalarının tüm böcek klanında son derece nadir olduğunu da anlamıştı. Evrimin şansı, altın boynuzlu canavarın binlerce ila 10 binlerce kez ölümsüzlüğe ulaşmasından bile daha zordu. Fazla bir şey umut edemem. Normal bir anne yuvasını kontrol etmek bile zaten inanılmaz ve güçlü. Birleşik saldırısıyla bir sektör lordu böcek ordusu yaratmak, hehe. Lo Feng heyecanlandı. Böcek ordusu kraliçenin ruh enerjisine uygun şekilde tepki verebilir ve tek bir vücut haline gelebilirdi. Sayısız hatı saldırısı bir de birleşiyor. Trilyonlarca güçlü bir böcek ordusunun tek vücut gibi hareket etmesi muhteşem bir şeydi. Bu böcek klanının gücüydü. Dünyada birkaç 10 yıl eğitim aldıktan sonra sektör lordu olma yolunda ilerlemeye başlayacağım. O zaman geldiğinde 10.000 zihin kontrol tekniğini eğiteceğim ve bu bittiğinde gücüm neredeyse o anneyi kontrol etmeye hazır olacak yuva. Lo Feng sabırsızlandı, sonuçta sektör lordu seviyesinde, iç dünyam mutlak bir değişimden geçecek ve ona hayat verebileceğim. Altın boynuzlu canavar sektör lordu seviyesine gelmeden önce, içine konulan tüm yaşam formları otomatik olarak sindirilirdi ve eğer bu mümkün olmazsa iç dünya parçalanırdı. Sektör lordu seviyesi. İç dünya, içinde yaşam formlarını tutabilen bir insan sektör lordunun iç dünyasına benziyordu. Tek fark şuydu, altın boynuzlu bir yaratığın iç dünyası son derece genişti. Böcek klanının ana yuvasını iç dünyaya yerleştirmek, onun sindirilip sindirilmeyeceğini kim bilebilir? Lo Feng şöyle düşündü. Ve benim iç dünyam bundan daha da büyük olduğunda, anne yuvasının büyük miktarda böcek askeri üretmesi son derece uygun olacaktır. Büyük miktarda böcek askeri hazırlayabilir ve kritik anda hepsini serbest bırakabilir. Lo Ping ve Lo Hai dinlenmeye gittiler, Lo Feng ve Xu Xine odalarına geri döndüler. Yatakta. Xu Xine, Lo Feng'e sarıldı ve yumuşak bir şekilde şöyle dedi, "Feng, sana söylemem gereken bir şey var." "Ne?" Lo Feng karısının uzun saçlarını okşadı. "Gittiğinden beri dünyada çok büyük değişiklikler olduğunu fark etmeliydin." Xu Xine, "Ve bu yeniden yapılanma tamamen Lo ailemizin zenginliğine dayanıyordu," dedi. Lo Feng başını salladı. "Bu normalde, eğer parayı Lo ailesi sağlamadıysa kim sağlayacaktı? Yeniden yapılanma sırasında, büyük ölçekte olduğu gibi, derin zeminler, dağ yolları ve benzerleri kazdık, yeryüzünde birkaç özel öğe keşfettik." Xu yine gülümsedi, "Bu eşyaların bazıları o zamanki uygarlık döneminde kalan eşyalardı, çoğunu inceledik. Ancak tam olarak anlayamadığımız bir eşya var." "Ah!" Lo Feng şok olmuştu. Dünya uzun zaman önce Evren ülkesi tarafından yönetiliyordu, ancak daha sonra Huyan bu yönetimi devralıp uzay tekniğini yerleştirdikten sonra doğal olarak geride bazı öğeler kaldı. Ancak Lo ailesi artık inanılmaz derecede güçlüydü, üzerinde çalışamadıkları öğeler son derece nadirdi. Bu eşya, güneş kadar yüksek sıcaklıklar ona zarar bile veremez. Başlangıçta dikkatlice incelemeye başladık ama ilerledikçe daha cesurlaştık ama ona hiç zarar veremedik. Bu eşya, en azından F sınıfı malzeme. Ancak bu kesinlikle başka bir şey, sanal evrende bulabileceğimiz başka bir F sınıfı metal değil." Lo Feng şok olmuştu. "En az F sınıfı metal sertliği ve bu kaliteli bir metal değil mi? F sınıfı alaşım mı?" Geniş evrende alaşımlar açısından bu şekilde açıklanabilir. 1. Bir alaşımın gidebileceği en yüksek seviye E derecesiydi. Aslında. 2. Gerçekten de süper E sınıfı alaşımlar mevcuttu. Birbirleriyle çelişiyor gibiydiler, aslında farklı açılardan anlatılması gerekiyor.
Uçsuz bucaksız evrende herhangi bir ırkın bir alaşımdan yaratabileceği en yüksek derece derecesiydi. Yalnızca otomat ırkı süper alaşımlar yaratma yeteneğine sahipti. Ancak yaşayan yapay zekalar ölümsüz hale geldikten ve vücutlarındaki alaşımlarla birleştikten sonra alaşım gövdelerinin gelişmesine ve süper sınıfı alaşımlara dönüşmesine neden olur. Anlam: evrendeki süper sınıfı alaşımlar aslında yalnızca bir tür ölmeyen otomat gövdeleridir. Ve doğrusunu söylemek gerekirse otomat klanının aslında bunları yaratmasının hiçbir yolu yok. Bu şey tıpkı bir bloğa benziyor. X'ine çok küçük bir tahta, dedi. Bu eşya mı? Nerede? Lo Feng sordu. Otomat gövdesi bir tahta değil, tek bir tam gövde olmalıdır. Ailenin bir numaralı hazine sandığına yerleştirildi. X'ine dedi. Bir numaralı hazine sandığı, yani yeryüzünde. Lo Feng sabırsızdı, beni oraya getirin. Eski ailelerin hepsinin etrafta birkaç hazine sandığı olurdu, çünkü aile düşerse yeniden inşa edilebilirdi ve bu hazinelerin bir kısmı depoda saklanıyordu bankalar, diğerleri evrendeki göze çarpmayan mineral gezegenlerde. Lo ailesinin 12 hazinesi vardı. Dünyada sadece bir numaraydı. Bu hazinedeki diğer öğeler çok değerli değil, bir araya geldiklerinde sadece bir araya geliyorlar, yaklaşık 10 karışık elemente kadar. X'ine yeraltı yolunda yürüdü. İki tarafı ışıklarla doluydu. Tavanda başka gizli mekanizmalar vardı. X'ine'nin sanal evren şirkete çekirdek üye statüsüyle satın alabileceği tek şey, yalnızca o metal tahtanın fiyatını belirlemek zor oldu. Kekeke. Hazine sandığının metal kapısı otomatik olarak açıldı. İşte bu. X'ine tahtayı aldı. Lo Feng ona baktı. Bu saf siyah metal bir levhaydı, hatta yüzeyinde bazı oymalar bile vardı. Tek şey bu levhanın daha büyük bir parçadan kırılmış olması gerektiğiydi. Gravürler çok normal. X'ine şunları söyledi, ancak özel bir şey keşfetmedik. Bu kırık tahta, bulabildiğimiz herhangi bir F sınıfı metalden değil ve ona zarar vermenin hiçbir yolu yok. Ve onu bulduğumuz yerin etrafındaki toprağa göre, bu kırık tahtanın yaşının en az 600 milyon yıldan fazla olması gerekir, ancak üzerinde hiçbir çürüme belirtisi yok. Ah! Lo Feng tahtayı merakla aldı ve bir dokunuşla şok oldu, çok hafif. Bu tahtanın daha önce kırıldığı haliyle 6 kenarı vardı, en uzunu 11,2 cm, en kısası 3,1 cm'ydi, belli ki avuç içi boyutunda siyah metal bir tahtaydı. Ancak ağırlığı bir kaleme benziyordu. Lo Feng, dünyada keşfedilen tuhaf metal levhayı dikkatle inceledi. Bölüm sonu. Bölüm 632, Alev Tanrısı ırkı. Avuç içi büyüklüğündeki siyah metali avucuna sürttüğünde soğuk ve kaygandı, sanki bir yeşim parçasına dokunuyormuş gibiydi. Feng, bu siyah metalin ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? X'ine sordu. Lo Feng yavaşça başını salladı. Altın boynuzlu canavarın miras kalan devasa anılarında bile bu siyah metali hiç görmediğinden, daha önce F ve G sınıfı metaller üzerinde ciddi şekilde çalışmıştı. Ancak anılarda böyle bir metal yoktu. Babata, bundan haberin var mı? Lo Feng içeriden sordu. Zaten taradım ve taramada herhangi bir bilgi elde edilemedi, içine girmenin bir yolu yok, bu daha önce hiç görmediğim bir kara metal. Babata Lo Feng'in bilincinde merakla konuştu. Lo Feng aniden tahtayı tutmak için iki elini de kullandı. O, gözleri parladı ve gücünü şiddetle kullandı. 9. seviye bir etki alanı Lordu Savaşçısı olarak, yaşam içeren bir gezegeni kolayca yok edebilirdi. Ancak onun güçlü gücünün küçük metal tahta üzerinde herhangi bir etkisi bile olmadı. Sanki Lo Feng'in gücü, bir ağacı sallamaya çalışan bir karınca gibiydi. Ne tuhaf bir metal. Lo Feng merakla kaşlarını çattı, hadi eve dönelim. Lo Feng karısını getirdi ve hazineyi bıraktı. Lo Feng yatak odasının balkonunda sessizce oturdu, saat sabahın 3 ya da 4 civarındaydı, ay gökyüzünde parlak bir şekilde parlıyordu, serin, soğuk gece esintisi pencerelerden esti.
Şu anda sahip olduğum yetkiyle sanal evren şirketinde birçok gizemli eşya ve malzemeyi arayabiliyorum. Çoğunlukla her şeyi daha önce bir kez gördüm. Altın boynuzlu canavar anılarının içinde başka birçok özel metal ve benzerleri var. Bunu ben de gördüm. Lo Feng elindeki kara tahtayı ovuşturdu, ancak bu konuda hiçbir bilgi yok. Bir şey olmalı. Lo Feng'in gözleri parladı. Çok açıktı. Her ne kadar konumu yüksek olsa da insanlığın kendi içinde ondan çok daha yüksekte olanlar vardı. Her ne kadar ilk bölge üyesi konumu güçlü görünse de onun üzerinde imparator seviyesindeki ölümsüzler vardı ve öğretmeni Turuya'nın otoritesi normal imparator seviyesindeki ölümsüzlerden bile daha yüksekti. Ve onun üstünde evrenin ülke liderleri vardı. Her neyse. Her ne kadar insanlığın 1800 evren ülkesi arasında daha üst düzeylerde kabul edilse de bu gerçek üst kademe değildi. Doğal olarak bildiği bilgi çok azdı. Ancak bunu altın boynuzlu canavar anılarında bile bulamıyorum. O halde bu metal gerçekten çok özel olmalı. Lo Feng bakmaktan kendini alamadı. Bu bir hazineydi. Kesin bir hazine. Bu kırık siyah metal tahta yüzeyindeki gravürler neden bu kadar normal görünüyor? Lo Feng ona baktı, vizyonuyla yüzeysel seviyeden hücre seviyesine kadar her şeyi analiz edebiliyordu. Ancak yine de özel bir şey bulamadı. Gözle göremediğim için ruh enerjisini kullanarak onu düzgün bir şekilde taramaya çalışacağım. Lo Feng'in düşünceleri harekete geçti. Hiçbir ruh enerjisinin biçimsiz, renksiz, inanılmaz derecede ince yumuşak iplikleri tahtayı yavaşça taradı. Lo Feng'in ifadesi değişti ve şaşkınlık dolu bir bakış ortaya çıktı. Haha. Demek bu şekilde, gerçekten özel. Bakışları neşeli bir sürprizle doldu. Ruh enerjisiyle onu tararken, enerji iplikleri metal tahtanın içinden hiç geçmiyordu, neredeyse üzerindeki hava gibi. Ancak tahtanın içini taradı ve birçok engel katmanını hissedebiliyordu. Bu metalin ruh enerjisini engelleme konusunda kesin bir etkisi var. Lo Feng inanılmaz derecede heyecanlıydı, ancak enerji taramam sanki bu metalle birlikte havada süzülüyormuş gibi hissettiriyor, belki metal bir tahta değil ama inanılmaz derecede sağlam bir malzeme. Ya da belki çok özel bir metal türü. Neyse, onu istila etmek için ruh enerjisini kullanmalıyım. İçeride ne var? Lo Feng ruh enerjisini kontrol etti. Yüzlerce ruh ipliği tahtanın içini delip geçen iğneler gibi hareket ediyordu, birçok engel katmanı da içeri girmek için çok çalışıyordu. Bir süre sonra, Lo Feng'in ifadesi biraz değişti, ruh enerjisinin daha derine inemeyeceğini hissetti. Delip geçemez miyim? Buna inanmıyorum. Gözlerini kısarak baktı. Kendi iç dünyasında. Uçsuz bucaksız kıtada, altın boynuzlu canavara benzeyen oda silsilesi başını kaldırdı ve büyük bir kükreme çıkardı, aynı anda başındaki 4 boynuzun üzerindeki oymalar aydınlandı. Doğal yetenek güçlendirin. Bu sadece canavarın fiziksel bedenini güçlendirmekle kalmıyordu, ruhunu bile güçlendiriyordu, çekirdeğin içindeki ruh da güçleniyordu. Gitmek. Balkonda Lo Feng'in bakışları yıldırım gibiydi. Onun dünya bedeni şu anda Alan Lord'u seviye 9'du ve altın boynuzlu canavar da Alan Lord'u seviye 9'du. İkisi de aynı seviyede olduklarından çekirdekteki ruh içeriden güçlendirilmiş ruh enerjisine dayanabilirdi. Onun dünya bedeni parçalanmazdı güçten. Eğer insan bedeni yalnızca evren seviyesi 9 olsaydı çekirdeğin ruh enerjisini kullanamazdı. Fark çok büyük olduğu için insan vücudu bunu kaldırabilirdi. Normalde fark 2 ila 3 seviye arasındaysa vücut buna dayanabilirdi. Köken yasalarının gücü ve gücün artmasıyla, Lo Feng anında siyah metal tahtanın daha da derinlerine girmeyi başardı. Gümbürtü. Benim çocuğum. Lo Feng'in zihninde zayıf bir yankılanan ses yankılandı, bilinci anında bu yanılsamaya sürüklendi. Bir süre sonra, balkonda oturan Lo Feng'in vücudu aniden sarsıldı, ifadesi zorlandı, dişlerini gıcırdattı ve gözlerini şiddetle açtı. Kahretsin, hiç böyle bir yanılsamayla karşılaşmamıştım. Lo Feng'in kafası telle doluydu, bu şimdiye kadar karşılaştığı en tuhaf yanılsamaydı, insanlığın yanılsama tekniklerinden farklı olarak, bunlar normalde kişinin kalbine, arzularına, karakterine ve benzerleri yönlendirilir.
onların içine düşmelerine ve özgür olamamalarına neden olurlardı. Ancak bu yanılsama tamamen kişiye zorbalık yapan biriydi. Bu sesin yankılanmasıyla birlikte ondan yaratılan birçok yanılsama. Lo-Feng bunlardan birini kırdığında daha fazlası ortaya çıkacaktı. Bu, Lo-Feng'in sürekli olarak birçok illüzyonu kırmasıyla ve bundan giderek daha fazlasının üretilmesiyle sonuçlandı. Bu da onun sonsuz bir kabusa düşmesine neden oldu. 10.000'e yakın illüzyondan kurtuldum, sonunda sonsuz illüzyonlar parçalanmaya başladı. Lo-Feng derin bir nefes aldı, ruh enerjisi siyah metal tahtanın derinliklerini aramaya devam etti, aniden kelimeler ve bilgiler ruh enerjisine girmeye başladı. Bir süre sonra sözler ve bilgiler bitti. Bu aslında bir miras depolama öğesi. Lo-Feng merakla metal tahtayı oluşturdu, bu kelimeler Çinci karakterler ama yine de onları hiç tanımıyorum. Birçok Çinci karakter. Toplam 36.923 kelime vardı. Tek bir tanesini bile tanımaması çok yazıktı. Bir nevi antik Çin'den kalma eski kelimelere benziyor ama değil. Bilincinin hesaplama hızı şok ediciydi. Çin'in gizemli eski sözcüklerini biraz anlıyordu ve bu tahtadaki sözcükler onlara benziyordu ama yine de tam olarak öyle değildi. Babata. Lo-Feng bağırdı. Bir şey mi buldun? Babata sordu. Bu kelimeleri tanıyor musun? Lo-Feng içeriden karmaşık bir karakter buldu, toplam 92 vuruş ve onu havada yazdı. Bu. Babata şok oldu, bu Alev Tanrısı ırkından bir kelime. Alev Tanrısı ırkı mı? Lo-Feng şok olmuştu. Altın boynuzlu canavarın anılarını hızlıca araştırdı ve Alev Tanrısı ırkına ait bazı kayıtlar buldu. Alev Tanrısı ırkı, geniş evrendeki trilyonlarca ırktan biriydi, karıştırılmaması gereken güçlü bir ırk. Her ne kadar ona miras kalan anılar çok az olsa da, bunlarla karıştırılmaması gerektiği konusunda güçlü bir şekilde uyarıyordu. Babata, Alev Tanrısı ırkı hakkında ne kadar biliyorsun? Lo-Feng sordu. Ustanın yanındayken onların adını bile duymamıştım. Babata, ancak sen birincil bölge üyesi olduktan sonra, asistanın olarak ağlarda arama yapmaya kesinlikle yardımcı olabilirim. Dolayısıyla, senin yetkinle pek çok bilgiyi araştırdım ve bunları içinde sakladım. Lo-Feng güldü. Babata genellikle antrenman yaparken sıkılır ve bu nedenle çalışır ve mevcut bilgilerin üzerinden geçerdi. Bana Alev Tanrısı ırkından bahset. Lo-Feng sordu. Evrendeki trilyonlarca diğer ırk arasında hayatta kalmayı başaran ırkların tümü hafife alınmamalıdır. Babata açıklamaya başladı, elbette insanlar, böcek klanları, otomatlar, iblisler ve saire hepsi zirve ırklara aittir. Bu ırklar diğerlerinin üzerinde durur ve korkunç bir güce sahiptir. Tıpkı böcek klanı gibi inanılmaz derecede birleşmişler, bir bütün olarak düşünüyorlar. Ve güçlü ana yuva ölümsüz askerler yaratabilir. Sonsuz böcek orduları, herhangi bir ana yuva, bir yıldız alanına kolaylıkla hakim olabilir. Otomat ırkında herkes yaşayan bir yapay zekadır ve seviyeleri ne kadar yüksekse o kadar korkutucudur. Ölümsüzleri öldürmek için yalnızca gelişmiş silahları kullanılabilir. İnsanlık, onların hepsi güçlü olmak için eğitilip yetiştirilebilir. Üstelik sayıları çok fazla, bununla birlikte birçok dahiler üretebilirler ve evrene hükmedebilecek birçok mutlak savaşçı yetiştirebilirler. Babata, belki tek vücut açısından böcek klanının zirve savaşçılarıyla veya otomatin zirve savaşçılarıyla karşılaştırılamazlar, ancak çok güçlü sayıları var, dedi. Her neyse. Zirve ırklarının genellikle iki gücü vardır, biri güçlü kuvvettir, ikisi ise böcek klanı, otomat ve insan teknikleri gibi kendi tekniklerine sahip olmalarıdır. Zirve ırkların dışında sayıları az ama yine de son derece güçlü olan başka ırklar da var. Dolayısıyla evrende belirli bir konumları vardır. Konumları yüksek ya da düşük olabilir. Babata şöyle dedi, birkaç zayıf ırk uzun süreden beri boyun eğmiş ya da çoktan yutulmuş durumda. Alev Tanrısı ırkı, en güçlü gizemli ırklardan biridir. Sayıları az, dolayısıyla sahip oldukları bölge büyük değil. Ve çok sayıda mutlak varlığa sahip oldukları ve bölgeleri çok büyük olmadığından, hatta insanlar ve böcek klanları bile, diğer zirve ırklar onlarla uğraşmak istemiyorlar. Kayıplara dayanamazlar. Lo-Feng, kendisine miras kalan anılardan dolayı başını salladı.
Yarışlar genel olarak zirve ırklara, güçlü ırklara, normal ırklara ve zayıf ırklara ayrılabilir. İnsanlar zirve ırklara aitti. Alev tanrısı ırkı güçlü ırklara aitti. Altın boynuzlu canavar yarışımı. Alev tanrısı ırkından biraz daha zayıftı çünkü sayıları çok azdı. Bir fil, 100 milyon karıncaya kıyasla karıncaların daha güçlü olduğuna şüphe yoktu. Daha önce yazdığınız karakter Alev tanrısı ırkından biriydi. Babata, çok eski bir geçmişe sahipler, muhtemelen evrenin ilk doğduğu dönemde varlardı ve bu siyah metal levha aslında yaklaşık 600 milyon yıldır dünya üzerinde bulunuyor. Buradan da tarihlerinin 600 milyon yılı aştığını anlıyoruz dedi. Bölüm sonu. Bölüm 633, isimsiz. Peki Alev tanrısı ırkı nasıl bu kadar özel bir metale sahip oldu? Lo Feng şöyle düşündü. Miras kalan anılarımda veya yetkimle bile sanal evren ağında bu metal hakkında böyle bir bilgi bulamıyorum. Öncelikle Lo Feng, miras aldığın anıların altın boynuzlu canavarların nesiller boyunca bilgilerini gönüllü olarak nesilden nesile aktardığını anlamalısın. Dolayısıyla onu alabilirsin. Bazı ekstra gizemli bilgiler geride bırakmayabilirler. Lo Feng şaşkına döndü. İkincisi, Alev tanrısı ırkı güçlü bir ırk olduğundan sayıları az olsa bile hala güçlü bir ırktırlar. O zaman onlar için bir evren ülkesini yok etmek hala kolaydır. Babata dedi. Güçlü ve gizemliler, dış dünyayla çok az temasları var, her ırkın kendine özgü özellikleri var. Onlar hakkında ne biliyorsun? Babata, bu panodaki kelimeler ve bilgiler Alev tanrısı ırkına ait olsa da, bu onların bir parçası olduğu anlamına gelmez. Sonuçta ırkın karakterlerini ve sözlerini gerçekten bilen birçok varlık var. Lo Feng başını salladı. En kolay yöntem önce dili öğrenip sonra tercüme etmektir, sonra anlamaz mısın? Babata dedi. Haha. Lo Feng güldü ve başını salladı. Alev tanrısı ırkının dili Çince ile benzerliklere sahipti, hepsi oldukça benzer karakterler kullanıyordu ve Alev tanrısı ırkı antik dilindeki tüm karakterlerin toplamı yalnızca 10.000 kelimeye kadar çıkıyordu. Çince'ye benziyordu, ancak tüm eski Çince karakterler toplandığında belki çok fazla olurdu, gerçekte çoğu atılmıştı, genellikle kullanılanlar yalnızca birkaç bindi. Birkaç bin kelime bütün bir dili ve kültürü oluşturuyor. Lo Feng'in bilinç hafızasına sahip Alev tanrısı ırkının karakterleri, onu bir kez görmek bile onları tamamen ezberlemesine izin vermişti. Ne kadar basit ve gizemli bir dil, Çince'ye bu kadar yakın. Lo Feng, siyah metal panodaki bilgiyi çözmeye başlarken düşündü. Detaylar şöyleydi. 9 seviye. Et ve kandan oluşan yaşam formu temel olarak beden ve ruhtur, ikisi de eşit derecede önemlidir. Bu kılavuz, bedenin yeniden şekillendirilmesi, fiziksel bedenin özünün değiştirilmesi, onun içeriden değişmesine ve gelişmesine neden olunması konusunda uzmanlaşmıştır. 829 kelime sonra. Eğitim çok tehlikeli, 9 seviyenin her birinde başarısızlık ruhun ve bedenin parçalanmasına ve anında ölüme neden olacak. 1. seviye. 31.231 kelimeden sonra. 2. seviye. 92 kelimeden sonra. 3. seviye. 71 kelimeden sonra. 9. seviye. 1292 kelimeden sonra. Bu çok gizemli ve gizli bir eğitim kılavuzu olmalı, toplam 30.000 kelimeden fazla ama tam değildi. Hatta içindeki kelimeler eksikti, ismin 4 kelimesi vardı, sadece ikisi okunabiliyordu, diğer ikisi bilinmiyordu. Lanet etmek. Ön kısımdaki detaylara göre bu kılavuzda toplam 9 seviye var, çeviriden sonra birinci kılavuz tamamlanıyor, diğerleri bitmiyor. Lo Feng kırık siyah metal tahtaya tutundu, tamam değildi. Dolayısıyla içindeki bilgiler de eksikti. Ancak görünüşe bakılırsa tüm kılavuzun ön kısmında yer alıyordu. Ancak Lo Feng sadece ona tek başına baktığında şok oldu çünkü bu daha önce karşılaştığı hiçbir tekniğe benzemiyordu, birçok teknik köken yasalarını ve savaş tekniklerini kullanıyordu. Tıpkı dünyanın tanrıları gibi, kişinin yalnızca boyutunu değiştirmesine ve gücünü yoğunlaştırmasına izin veriyordu.
Lo Feng hiç duymamıştı. Kişinin vücudunu içeriden geliştirmesi. Fiziksel bedenin evrimi yalnızca öğrenci seviyesinden yıldız gezginine, yıldız gezgininden yıldız seviyesine, yıldız seviyesinden evren seviyesine, evren seviyesinden etki alanı lorduna, etki alanı lordundan sektör lorduna kadar birçok kez gerçekleşebilir. Lo Feng şöyle düşündü ve yalnızca bu ilerlemeler sayesinde kişinin vücudu gelişecektir. Ve 1. seviyeden 9. seviyeye kadar sadece güçlenmektedir. Ancak bu tekniğe göre birisi sektör lordunun zirvesine ulaştıktan sonra bile bu konuda eğitim aldıkları sürece vücutlarının daha da gelişmeye zorlandığını görebilir mi? Lo Feng buna inanmakta güçlük çekti. Fiziksel evrim, ruh evrimi. Bunlar atılımlarda meydana gelen doğal şeylerdi, teori ve fizik, Lo Feng'in kendisi bilmiyordu, tamamen evrenin köken yasalarının hareketiydi. Tıpkı evrenin kuralları koyduğu gibi. Ruhun sınırı 1000 dönemdi, yıldız gezgini, yıldız, evren ve etki alanı lordu seviyesi için en büyük sınır. Yaşam süresinin sınırı evrenin yasalarından biridir. Vücudun evrimi de yasalardan biriydi. Evrendeki en yüksek hız ışık hızıydı, bu da kanunlardan biriydi. Bu kılavuz aslında evrenin yasalarını aşıyor. Lo Feng kalbinin attığını hissetti, gözlerini kıstı, kılavuzdaki kelimeler zihninde tercüme edildi. Kılavuzun adı eksik olduğundan onu isimsiz bıraktı. İsimsiz kılavuz. Fiziksel bedenin gelişmesi. Alan lordu seviye 9'da veya sektör lordu seviye 9'da bile. Kişi hala fiziksel beden içindeki evrimi tetikleyebilir. Lo Feng şöyle düşündü. Bu inanılmaz. Birçok kişi sektör lordu seviye 9'a ve vücutları zaten zirveye ulaşana, daha fazla gelişemeyene kadar antrenman yapıyor. Altın boynuzlu canavarın dünyadaki tanrıları bile sadece bedeni ve gücü yoğunlaştırıyor, bu vücutta herhangi bir gerçek değişikliğe neden olmaz. Lo Feng'in gözleri parladı. Genetik değişim mi? Kan nehri enerjisi. Kan nehri enerjisini tetiklediğim anda altın boynuzlu canavarın sağ pençesindeki genlerin ve benzerleri hızla değişeceğini hatırlıyorum. Sadece sağ pençe bile vücudun gücünün 10 katına eşdeğerdir. Ancak Lo Feng, altın boynuzlu canavarın vücudu devasaydı, sağ pençe tek başına normalde onun tam gücünün 10'da biri bile olmazdı. Ama kan nehri enerjisiyle sağ pençenin tamamının 10 katıydı. Bu seviyedeki genetik değişim ne kadar korkutucuydu? Pencerenin dışında gökyüzü parlıyordu. Lo Feng balkonda otururken boğazını temizledi, daha önce hiç hissetmediği bir korkuyla doluydu. Korku. 9 evren ilkel kaos tabletini zaman uzay karalamaları ile inceledikten sonra bile bunların hepsi evrenin köken yasalarını kavramak ve yasaların evrenin yasaları içinde olduğunu kavramak için rehberliktir. Lo Feng düşündü. Yasalara aykırı davranıldığını hiç duymadım. Bu sadece. Ölmeyen varlıkların hepsi evren yasalarının efendileridir, bedenlerini daha fazla geliştiremezler. Eğer kişinin vücudunun sınırlarına ulaştıktan sonra onu geliştirmesine izin veren böyle muhteşem bir teknik olduğunu bilselerdi. Korkarım onu kapmak için çılgınlar gibi kavga ederlerdi. Lo Feng gözlerini kıstı, elbette insanlık içindeki konumum yüksek ama yine de düşük, insanlığın gerçek üst kademesine tam olarak dokunmadım. İnsanlık, zirve ırklardan biri. İnsanlığın zirvesinde yer alan bu mutlak varlıklar, kan nehri kristalleri ve iblis notu mirası için yuvalar gibi çoğu zaten tekelleştirilmiş birçok kaynağa sahipti. Her neyse. Bu küçük serseri Lo Feng için asla elde edemeyeceği birçok şey vardı. Evrenin yasalarını aşarak vücuttaki evrimi tetikleyen bu kılavuzun inanılmaz derecede değerli olduğunu söyleyebilirim. Ne olursa olsun bunu kesinlikle açıklayamam. Lo Feng düşündü. Bu kılavuz, evreni kıskandırırdı. Toplam 9 seviye, her seviyedeki başarısızlık ruhun ve bedenin küle dönüşmesine neden olur. Başarı genetik evrim anlamına gelecektir. Başarısızlık çekirdeğin parçalanmasına neden olur. Çok tuhaf ve korkutucuydu. Ertesi gün, sabah erkenden, Lo Feng ilk önce anne yuvasına bakmak için Sannongjia'ya gitti, ardından koruma ekibine eğitimi dalacağını söyleyerek Dylan'ı dünyanın yeniden şekillendirilmesinden sorumlu bırakacağını söyledi. Ailesinin gizli odasındaki boş gizli odada bir sıra silahtan başka hiçbir şey yoktu.
Lo Feng orada bağdaş kurarak oturdu. Baba. Lo Feng kılıcını silah rafına attı. Kan gölge kılıcına baktı. Şu anda Mosha klanından adamın kan gölge kılıcı şeklini aldı ve çekirdek onun içinde yer alıyor. Ne olursa olsun. Benim hayat çekirdeğim Mosha bedeninin içinde. Ne kadar olursa olsun benim hayat çekirdeğim Mosha bedeninin içinde toprak vücut trenleri ve o yok edilse bile yine de vücudu yeniden inşa edebilirim. Bu kılavuzun tekniği dehşet vericiydi. Fakat Lo Feng, evrende hayatından korkmayan çok az kişiden biriydi. Bu kılavuzun eğitimi, ruh enerjisini ve genetik enerjiyi sürekli olarak bedendeki her hücreye nüfuz edecek şekilde serbest bırakan, ruhun ve genetik enerji topunun ve bedenin, yani üçünün denge bulmasını sağlayan iki çekirdek olarak ruh topu ve genetik enerji topunu gerektiriyordu. Genetik olarak gelişmek için eğitime başlamadan önce, başarısız olduğu an, üçü parçalanacaktı. Beden, genetik ve ruh enerjisi, üçü külü dönerdi. Eğer normal bir etten kemikten yaşam formu olsaydı, genetik ve ruhsal enerji toplarının küle dönüştüğü an, bu şüphesiz ölüm olurdu. Ancak bu genetik ve ruh enerjisi kristal küreleri, benim için çok önemli değil. Onlar yalnızca enerji olarak kabul edilebilir. Lo Feng şöyle düşündü. Eğer başarısız olursam bu o kadar da önemli değil, sadece vücudumu iyileştirmek için enerji toplamam gerekecek. Nefes ver. Nefes al. Lo Feng derin bir nefes aldı ve kuvvetli fırtına 10 metre genişliğindeki geniş odada bir kasırgaya neden oldu. Sonunda gözlerini kapattı ve isimsiz kılavuzun 30.000 kelimesi zihninde belirdi. Ardından eğitime başladı. Cih. Ruhunu temsil eden dönen bir ruh enerji topu doğrudan beyninin bilinç pozisyonuna uçtu. Bir genetik enerji kristal küresi onun dantiyanı olarak kaldı. 3. Bir olarak. Hemen iki top aynı anda 720 enerji ipliği fırlattı ve vücudunun 720 hayati noktasına hızla deldi. Evren gibi beden de yükselin. Gümbürtü. İki top şiddetli bir şekilde sallandı ve bir kez daha vücudunun her yerine hızla giren 36.000 ipliği fırlattı. Enerji iplik çiftlerinin bulanıklığı vücudunun her tarafını deldi. Neredeyse yepyeni bir enerji kanalı gibi genetik ve ruhsal enerji toplarının oluşmasına izin verdi, daha önce hiç olmadığı kadar yoğunlaşmak. 3. Neredeyse evrenin devrimi gibi mükemmel bir denge oluşturdu. Enerji iplikleri, vücudunun her yerinde dolaşan 72.000 ipliği, 1440 ana ipliği takip ediyordu. Kıyaslanamayacak kadar mükemmel. Bölüm sonu. Bölüm 634, Enerjinin korunması. 1440 ana iş parçacığı ile 72.000 yardımcı iş parçacığını ördüler ve genetik ve ruh kristal toplarının vücutla mükemmel bir şekilde birleşmesini sağladılar. Vücudun tüm iç kısmını normal bir savaşçının maruz kalacağı bir iç evrene dönüştürdüler, atılımlarda normal gelişim doğal olarak. Ancak bu tekniğin eğitim kılavuzu, bedenin genetik düzeyde evrimleşmeye iten bir iç evreni taklit etmesine izin veriyordu. Her seferinde genler biraz gelişti. Vücudun gücünün büyük miktarda artmasını sağlardı. Dolayısıyla genlerin evriminin son derece yavaş ve dikkatli olması gerekiyordu. Bir hata yapıldığı anda beden, ruh ve genetik enerji toplarının parçalanmasıyla sonuçlanıyordu. Bu gerçekten çok şok edici. Enerji damlaları sürekli olarak iplikleri takip etti ve vücudunun hücrelerine nüfuz ederek onları içeriden gelişmeye itti. 72.000 destekleyici iplik ve 1440 ana iplik mükemmel bir evren devrimi oluşturdu. Her hücreyi yavaş yavaş değişmeye itti ama bu yavaş da olsa devam ediyordu. Genlerin evrimi vücutta büyük değişikliklere neden oldu. Pipa, pop, kemiklerinden ve kaslarından sesler yankılanıyordu. Bu da çok fazla şok edici, fazla harika. Lo Feng gözlerini kapattı, yüzünde bir heyecan ifadesi ortaya çıktı. Bu onun genlerinin evrimi yüzünden değil, içinde oluşan mükemmel evren yüzündendi. 72.000 yardımcı iplik ve 1440 ana iplik, genetik ve ruh enerjisi kristal topları, bedenle birlikte, bunların hepsi bir araya gelerek içeride bir evren oluşturdu.
Lo Feng tamamen kılavuzun talimatlarını takip ediyordu, içindeki harikaları bile anlamadı, kılavuzun kelimesini kelime kelime okuduktan sonra şunu hissetti. Büyülenmişti. Kıyaslanamayacak kadar büyüleyici. Sanki dünyanın en güzel şeyini görmüş gibiydi. Zaman geçtikçe, Lo Feng, vücudunda oluşan mükemmel evrenden tamamen büyülenmişti ve genleri, bu dönen evren tarafından gelişmeye itiliyordu. Bir gün, 2 gün. Göz açıp kapayıncaya kadar 20 gün geçmişti. Ah! Lo Feng aniden şiddetli bir şekilde seyirdi. İyi değil. Gözleri fal taşı gibi açılmış, gözleri kan çanağına dönmüş, bütün derisi ve kasları yırtılıyor, kemikleri kırılıyor, bir anda kanlı bir görüntüye bürünüyor. Vücudunun içindeki mükemmel evrende bundan etkileniyordu, hiç ses çıkarmadan sallanıyordu ve aniden tüm varlığı küle döndü. Elbiseleri yere düştü ve arkasında bir kül yığını bıraktı, Lo Feng gitmişti. Kendi iç dünyasında, uçsuz bucaksız metal kıtanın ortasında, güçlü altın enerjisi çılgınca toplanıp çekirdeğin etrafında şekillendi, altın yuvarlak bir top oluşturdu, büyük miktarda altın sisi içeri girdi ve giderek daha da güçlendi. Gümbürtü. Altın top neredeyse bir yumurta gibi parçalandı, içinde tamamen çıplak, siyah saçlı bir adam yüzdü, bu onun toprak bedeni yeniden canlandı. Kılavuz haklıydı. Başını salladı, bu evrim tekniği çok tehlikeli, 9 seviyeden biri, eğer dikkatli olmazsam hepsi beni yok edebilir. Güvenliği arttırmak, birincisi, vücudun yeterince güçlü olması gerekiyor, ikincisi evrenin daha fazla inşa edilmesi gerekiyor. Kusursuzca. Vücut ne kadar güçlüyse, hücresel düzeyde yeniden canlanabileceği bir seviyeye ulaşan güçlü bir ölümsüzse o kadar iyidir. O zaman bu eğitimde hiçbir tehlike olmazdı. Toza dönüşse bile düzelip yeniden deneyebilir. Elbette Lo Feng'in başka bedenleri de olduğundan aynı güvenlik etkisine sahipti. Ve içinde oluşan evren, her ne kadar kılavuz onun nasıl inşa edileceğini anlatsa da, sadece kabaca ifade ediyor, kılavuza göre, evren mükemmele ne kadar yakınsa, evrenin gerçek harikalarına da o kadar yakındı. O zaman daha zayıf bir vücutta bile sorun yaşanmaz. Evren devrimi mi? İnanılmaz. Bu tekniği kim yarattı? Lo Feng'in gözleri inançsızlıkla doldu, bana onun zaten evren yasalarını aşacak bir seviyeye ulaştığını söyleme. Evren inanılmaz derecede gizemliydi. Sadece kanunlar vardı, pek çok çeşit vardı. Ve birçok yasanın iç içe geçtiği ve döndüğü evrenin hareketi, birçok dişlinin birlikte çalışmasına benziyordu. Tıpkı zaman ve uzay gibi birbirlerinden ayrılamazlardı. Ancak birlikte çalıştıklarında evren uzayının çerçevesi tamamlanırdı. Dolayısıyla bu devrimin tamamını kavramak, zaman ve uzay yasalarını kavramaktan daha zordu. Evrenin devrimini simüle eden bir teknik yaratabilmek, bu nasıl bir varoluş seviyesiydi? Lo Feng'in gözleri bilgelik ile doluydu, tıpkı okulda matematik okurken Lo Feng'in artık 72.000 yardımcı iş parçacığı ve 1440 ana iş parçacığı aracılığıyla genetik ve ruhsal enerji toplarını ve bedenini, hepsini evreni incelemek için kullanabilirdi. Uzay ve zaman kanunları, altın, tahta, su, ateş, toprak, rüzgar, ışık, gök gürültüsü. Bunlar evrenin başlangıç kanunlarıydı ama evrenin tüm dönüşünün sadece bir kısmını oluşturuyorlardı. Evrenin devriminin 72.000 yardımcı iplik ve 1440 ana iplik, onun genetik ve ruhsal enerji topları ve bedeni aracılığıyla simüle edilebileceğini hayal bile edemiyorum. Hatta onun sadece özellikleri bile tek başına inanılmaz. Lo Feng yukarıdaki boşluğa baktı ve büyülendiğini hissetti. Tamamen büyülendim. Elbette ne kadar büyülenmiş olursa olsun, mesele buydu. Lo Feng henüz köken yasalarından birini tam olarak anlamamıştı, henüz ölümsüz olmamıştı, evrenin gerçek devrimine dokunma yeteneğine bile sahip değildi. O. İç dünyadan kayboldu. Gizli odanın içinde. Çıplak bir Lo Feng havada belirdi, yere düşen bulutla temas eden asma hızla vücudunu kaplayan kıyafetlere dönüştü. Toprak bedeni ve altın boynuzlu canavar hem itten hem de kandan yaşam formlarıdır. Toprak bedeni başarısız olduğundan altın boynuzlu canavarın denemesine izin vereceğim. Lo Feng bağdaş kurarak oturdu. İç dünyada altın boynuzlu canavar geniş karada devasa bir dağ sırası gibi uzanıyordu.
Altın boynuzlu canavar insanlardan farklıydı. Öncelikle genetik enerji kristal küresi aslında kafasındaki 4 boynuzdan oluşuyordu. Doğduğu andan itibaren tüm genetik enerjisini sürekli olarak boynuzlarına aktarırdı. Şimdi gerçek öz ve ruh ya her zaman insan bedeniyle ya da moşa bedeniyle birlikteydi. Fakat bilincin bir vasalı olması gerekiyordu ve yalnızca ruh kristal küresinin bilinci vardı. Bu nedenle altın boynuzlu canavarın vücudunda insan vücudunun ruh kristal topuna tamamen benzeyen başka bir ruh kristal topu daha vardır. Aslında ister insan bedeni ister altın boynuzlu canavarın vücudundaki kristal küre olsun, ana çekirdeğin içindeki ruhla tamamen aynıydı. Tek fark şuydu, çekirdek ve ruh iç dünyaya bağlıydı. Ruh parçalandığı anda iç dünyada parçalanacak ve Lofeng'in gerçekten eşi bitecekti. Ve dünya insan vücudu, altın boynuzlu canavar ve Musha klanının 3 bedeni yok edilse bile ana çekirdeği etkilemedi. Altın boynuzlu canavarın bunu tamamlayıp tamamlamayacağını denemesine izin vereceğim. Umarım başarısız olmaz. İnsan vücudu ancak bu kadar büyük, eğer başarısız olursa, kolayca başka bir bedeni yeniden yaratabilirim ve kullanılan enerji o kadar da fazla olmaz. Ancak altın boynuzlu canavar, başarısız olduğu anda bir dağ silsilesinden bile daha büyüktür. Aslında başka bir bedeni yeniden yaratsaydık, kullanılan enerji insan vücudunun 10.000 katından bile fazla olurdu. İnsan vücudu 2 metre boyunda bile değildi. Altın boynuzlu canavarın gövdesi 90 kilometre uzunluğundaydı, yalnızca kuyruğu 90 kilometreye yakın uzunluktaydı ve yüksekliği dünyanın en yüksek dağından birçok kez daha yüksekti. Dünyadaki insan vücudunu yeniden yaratmak basit bir yemekten başka bir şey değildi. Devasa altın boynuzlu canavarı yeniden yaratmak için iç dünyadan kullanılan enerji nedeniyle Lofeng muhtemelen sektör lordu seviyesine geçişini birkaç yıl ertelemek zorunda kalacaktı. Bir anda bir ay geçti. Gizli odanın içinde Lofeng gözlerini açtı ve bir gülümseme ortaya çıkardı. Tüm ay boyunca isimsiz yel kitabının 1. kısmını eğitmişti, tabii ki zaten sadece 1. kısmını biliyordu. Toprak bedeni 3 kez başarısız olmuştu, ancak gücü artmıştı ve aslında 2 katına çıkmıştı. Altın boynuzlu canavar, her zaman dünya bedeninin deneyimine göre hareket ederek dikkatli bir şekilde eğitilmişti. Biraz ilerleyecek ve durup devam etmeden önce insan bedeninin daha fazla deneyim kazanmasını bekleyecekti. Olsa bile, altın boynuzlu canavar yine de bir kez öldü, devasa bedeni anında ufalandı, ancak Lofeng'i şaşırtacak şekilde ufalanırken oluşan büyük miktardaki küle aslında birleşerek yepyeni bir altın boynuzlu canavar bedeni oluşturdu. Yani o küller, canavarın tamamıyla aynı miktarda enerjiye sahipti. Enerji tasarrufu mu? O zaman Lofeng heyecanlandı. Altın boynuzlu canavar ister yok edilmiş ister yeniden dirilmiş olsun, her şey kendi iç dünyasındaydı, enerjinin korunması tuhaf bir şey olmazdı. Altın boynuzlu canavarın genleri dünya insanından çok daha güçlü. Bu evrim açıkçası daha zor. Bu ay canavarın vücudu yaklaşık yarı yarıya arttı, gelişimi dünya insan vücudu kadar hızlı değil. Lofeng gülümseyerek mırıldandı. Doğru, gelişimi dünya insan vücudu kadar hızlı değildi. Ancak altın boynuzlu canavar zaten son derece korkutucu ve güçlüydü, gücünü %50 daha artırdı, bu şok ediciydi. Yani, Lofeng ayağa kalktı ve odanın kapısını açtı. Yolda yürürken Babata diye sordu. Lofeng, ne haber? Sanal Evren şirketi 29 teknik personel gönderdi, benimle ailem ayrıca dünyayı yeniden şekillendirerek büyük ölçekli inşaatı gerçekleştirmek için 10 milyonun üzerinde evren işçisini ayarladı. Tüm süreci senin denetlemeni sağladım, herhangi bir olay olmadı. Lofeng sordu, şu anda dünyanın yeniden şekillenmesi zaten sonraki aşamalardaydı, doğal olarak Sanal Evren şirketinin teknolojisi çok gelişmişti, dolayısıyla süreç de hızlıydı. Tabii ki herhangi bir olay olmadı, gözetleme amacıyla bu işçilerin üzerine sivrisineklerden bile daha küçük 10 milyonun üzerinde robot yerleştirdim, siyah metal levhaya benzer bir malzeme keşfettikleri anda hemen haber verecekler. Babata cevap verdi. Nasıl gidiyor, ikinci parça geldi mi? Lofeng sordu. Eğitime dalmışken emir vermişti. Açıkça görülüyor ki,
Sahip olduğu parça eksikti, en azından kılavuzdaki 1. bölümün tamamı vardı, gerideki diğer 8 seviyede eksikti. Hiçbir şey. Babata cevap verdi. Haydi bunu yapalım. Büyük ölçekte arama robotları oluşturacağız. Lo Feng'in gözleri parladı, bu kılavuz, paha biçilmez bir hazine, Lo Feng'in bakış açısına göre, muhtemelen tüm hazinelerinin toplamından daha değerliydi, eğer onları inşa edecek vaktiniz yoksa, sadece sipariş edin, büyük miktarda küçük araştırma sipariş edin robotlar ve tüm dünyayı kazıyorlar. Anlaşıldı. Babata çok heyecanlıydı. Bölüm sonu. Bölüm 635, Dünyada 50 yıl. Lo Feng, kendi gezegeni olan dünya üzerinde bu değerli siyah metal tahtayı bulmayı beklemiyordu, ancak yaptığı çıkarımlara göre, bunun sadece küçük bir kısmını elde etmişti, büyük ihtimalle orada olacaktı dünyanın diğer parçaları olsun. Onun emriyle hızla emir verdiler. Değişimin gerçekleştiği boşluk bölgesinde, dünyaya yakın bir mineral gezegenine doğrudan gönderilen trilyonlarca küçük arama robotu. Bundan sonra Lo Feng'in gemisi büyük miktarda arama robotunu dünyaya geri getirdi. Karanlık evrenden dünyanın koordinatlarına uzay tekniğiyle evren aktarımının nasıl yapılacağı yalnızca Lo ailesine ait olan mutlak bir sırdı. Babata, birçok kıtanın, okyanusun ve benzerleri derinliklerine dalıp aramalarına başlayan sayısız küçük robotu kontrol ederken, karanlık evrenin içinde, S.O.O. Siyah bir ışık huzmesi sessiz karanlık evrende hızlı bir şekilde uçtu, hızla ışık hızını aştı, aniden yavaşlamaya başladı, çok hızlı bir şekilde, bunun insan şeklindeki bir varlık olduğu açıkça görülebiliyordu, o, kadim mor bir zırhla sarılmıştı, kaskının altından sadece gözleri görünüyordu. Karanlık evrende uçan bir vücut mu? Bu bir ölümsüzün işaretiydi. Elbette evrende, daha güçlü ırklardan bazı güçlü sektör lordları da evren yolculuğuna çıkabilirdi, ancak bunlar nadirdi. Koordinatları gizlemek için uzay tekniğini mi kullanıyorsunuz? Karanlık evrende boğuk bir ses yankılandı. HMPH. Bu çok ortalama, onu kolaylıkla kırabilirim. Ancak, sanal evren şirketinin herhangi bir iz keşfetmesine izin vermek istemediğim için, onu öylece kıramam, o halde evren yolculuğuna çıkmak, bu biraz zaman alır. Mor zırhlı savaşçı yavaşça uçtu, gözleri soğuk bir şekilde etrafa bakıyordu, etrafındaki 10.000'lik alan onun bakışlarıyla sarsılıyordu. Uzay eğrildi ve değişti. Mor zırhlı savaşçı da bulanıklaştı, aynı anda konumunu değiştirmeye devam etti. Yaklaşık yarım saat sonra, sürekli hareket halinde olan mor zırhlı savaşçı aniden durdu ve aynı anda karanlık evren onu gerçek evrene gönderdi. Güneşe benzeyen büyük bir yıldızın etrafında diğer gezegenler dönüyordu. Bu güneş sistemiydi. Güzel, sessiz güneş sistemi alanı, mor zırhlı adam birdenbire ortaya çıktı. Görev tamamlandı, geciktiremem. Mor zırhlı tanrı uzaktaki gök mavisi gezegene baktı. Rapordaki yer burası olmalı, mutlak dahil Lo Feng'in evi mi? HMPH, çok çabuk, insanlığın başka bir dehası düşecek. El salladı ve 120 metre çapında gri bir evren gemisi ortaya çıktı. Yani, mor zırhlı tanrı anında siyah bir ışığa dönüştü ve bedeniyle hızla ışık hızına çıkarak gerçek evrenden kaybolup arkasında disk şeklindeki gri evren gemisini bıraktı. Geminin yapay zekası konuştu. Evren işaretçisi onaylandı. Hedefe ulaştık. 13. takım, keşif planına başlayın. S.O.O. Gri disk şeklindeki gemi dünyaya doğru uçtu. Yüzbaşı, bizi doğrudan buraya kim gönderdi? Hangi ölümsüz, organizasyonda bir ölümsüz bile görmedim. Kapa çeneni, bunlar benim bile bilmeye hakkım olmayan şeyler. 13. ekip üyeleri dünyaya varmak üzere gemide tartıştı. 3 gün sonra, görünüşte sıradan yaşam gezegeni Valon'un yer altındaki gizli üssünde. Kaptan, dünya ekibi bir rapor gönderdi. No, 9'da rapor var. Siyah üniformalı, 3 gözlü, kel adamın bir gülümsemesi ortaya çıktı.
Evren koordinatındaki karakterlerle birlikte 402 seviyeli çeviriden sonra raporun ayrıntıları şöyle: Üstün kaptan, beklediğimiz en kötü durum gibi, dünya zaten tamamen yeniden şekillendi. 13. takımımızın Lo Feng'e yaklaşmasının ya da ona suikast düzenlemesinin hiçbir yolu yok. Gümüş üniformalı adam saygıyla konuştu. İnsanlar dehalarını her zaman iyi korudular. Siyah üniformalı, üç gözlü, kel adam gülümsedi. Artık ona suikast düzenlemeyi hiç planlamamıştı. Daha ne? 1008 evren ülkesinin mutlak dahilerinden herhangi birinin öldürülmesi her zaman büyük bir boşlukla sonuçlanacaktır. Sanal Evren şirketi kesinlikle büyük bir araştırma ve incelemeye, taramaya vesaire başlayacaktır. Emri ilet. Siyah üniformalı adam konuştu. Gümüş üniformalı adam hemen dikkatle dinledi. Önceki emre göre dünyayı istila edin ve Lo Feng ile ilgili tüm bilgileri araştırın. Şu anda bu konuda bir zaman sınırlaması yok. Siyah üniformalı adam konuştu. Evet. Gizemli organizasyonun düzenlenmesiyle 13. grup dünyayı işgal etti. Lo Feng onları fark etmedi bile. Lo Feng eğitimine devam etti. Bir o isimsiz kılavuzu inceliyordu. Tabii ki enerjisinin büyük bir kısmı hala zaman uzay karalamalarına ve 9 evren tabletine ve pençe tekniklerine harcanıyordu. Planına göre bir alan lordu olarak dışarıda kaldığı sürenin büyük bir kısmı burada kalacaktı. Yeryüzünde. Tabii Sanal Evren şirkete özel görevler ayarlanmadıysa. Sessizliğin içinde yıllar geçti. Göz açıp kapayana kadar. Lo Feng 1950 yılı aşkın süredir dünyaya geri dönmüştü. Dünya, Asya kıtası, Yangzhou şehri, Lo ailesi. Majesteleri Lo Feng, Ganwu departmanının Sanal Evren şirketinden sorumlu elçisi olarak konumunuz. Bu 50 yıl boyunca harika işler başardınız. Beyaz cübbeli kel bir adam mutlu bir şekilde gülümsedi ve şöyle dedi: Neden harika hikayeler anlatmıyorsun ki? Biz hiçbir şey görmemiş köylüler onları duyabilelim. İkinci kardeşim, dünyaya döndüğün anda benimle dalga geçiyorsun. Gel otur. Lo Feng gülümsedi ve bağırdı. Haha. Yıldırım tanrısı güldü ve oturdu. Lo Feng, ikinci erkek kardeşiyle sohbet etti ve son 50 yıl boyunca haykırdı. Geri döndüğün son 50 yıl çok huzurluydu. Denetleyici elçi statüsüyle sık sık Sanal Evren ağına, Ametist adasına gider ve Ganwu departmanının faaliyetlerini dikkatle denetlerdi ki bu sayede bazı yanlışlar buldu. Ancak tutkulu 3 iş adamına karşı çok hoşgörülü davrandı ve bazı şeyleri görmezden geldi. Bu 50 yıl. Köken yasasının gelişimi daha yavaştı. Evren yasaları geriye doğru sertleşiyordu ve bu doğrusal bir artış değildi. 9 evren ilkel kaos tabletinin yağmur damlası resmi, çiseleyen yağmur, fırtına resmi, her resim eskisinden çok daha zordu. Çiseleyen yağmur resminin uzay kanunlarının 36 harikasını tamamen kavramıştı ama fırtınanın daha da derin olan 72 yağmur damlasını biraz anlamış olmasına rağmen harikalardan birini bile tamamlayamamıştı. Kitabın açıklamasına ve kendi projeksiyonuna göre, uzay yasasının en zor 72 harikası olan harcanan zaman muhtemelen önceki 36'da kullanılan zamanın 100 katı, hatta daha fazla olacaktır. O zamanlar Lianlo da hepsini bitirmeden önce ilkel kaos şehrinde 3000 yıl eğitim gördü. Bunun ne kadar derin olduğu sadece hayal edilebilirdi. Uzay yasalarını anlamak, uzay yasalarının harikalarını kavramak ile karşılaştırıldığında tamamen farklı bir düzeydeydi. Fakat Lianlo'dan farklıydı. İlk olarak, kavrama üzerinde çalışacak 3 bedeni vardı, özellikle de kan nehri dünya enerjisine sahip altın boynuzlu canavarla birlikte, köken yasalarını güçlendirerek kavrayışını ve birleşimini toplam 10 kat artırıyordu. Mosha klanının mensubu, uzayın gözde bir çocuğu olarak, uzay yasasını kavraması da dehşet vericiydi. İkisinin birleşimiyle, kesinlikle insanlık tarihindeki en korkunç insanlardan biriydi. Sektör Lordu seviyesine ulaştığında, altın boynuzlu canavar ve Mosha klan üyeleri ve onların güçleri ile birlikte kavrama hızım patlayacak. Lianlo'nun ilk kaos şehrinde bile toplam 3000 yıla ihtiyacı vardı. Gerçek evrende 3000 yıla bile ihtiyacım olmayacak. Lo Feng kendinden çok emindi. İlkel kaos şehrinin avantajı, kişinin 9 evren tabletini ve dönen evren yasalarını görme şansına sahip olmasıydı. Ve onda da bu etkiye yakın bir şey vardı,
Canavar tanrısı heykeli ve zaman uzay karalamaları, her ne kadar ilkel kaos şehrinde olmasa da, çok da kötü değildi. Yazık. İkinci siyah metal tahtayı bulamamış olmam ne yazık. Lo Feng içten içe memnun değildi. Bu 50 yıl boyunca menşe kanunu anlayışı oldukça gelişti ama bu onun beklentileri dahilindeydi. Ve o isimsiz kılavuzu eğiten dünya bedeni 1. seviyeyi sadece 3 ayda tamamlamıştı. Altın boynuzlu canavarın tamamlanması toplam 29 yıl sürdü. Bu 1. seviye tamamlandığı anda genleri vücudunun 3 kat gelişmesini ve güçlenmesini sağladı. Altın boynuzlu canavarın güçlendirme yeteneğiyle bile onu yalnızca 2 kat artırdı. Bu isimsiz kılavuzun 1. seviyesi zaten bu kadar güçlüydü, tek kelimeyle inanılmazdı. Ne yazık ki başka kimse yok. Lo Feng başını salladı. Ancak çok açgözlü olamam. İsimsiz kılavuzun bu 1. seviyesini tek başına bulabilmek zaten fena değil. Lo Feng, ikinci kardeşi gök gürültüsü tanrısı ile sohbet ederken düşündü. Birden, Lo Feng. Babata'nın sesi zihninde yankılandı. Bir posta var. Posta? Lo Feng hızla sanal evren ağına bir bilinç dizisi gönderdi. Yuxiang Dağı'nın ilkel bölgesi, Lo Feng'in villasındaki çalışma odası. Omzunda yumruk büyüklüğünde Babata ile masanın önünde oturuyordu, ikisi dizüstü bilgisayarın ekranına bakıyordu. Postada pek çok ayrıntı vardı. Ancak bunların hepsi tek bir şeye söylüyordu. 50 yıl sonra, sanal evren şirketi sonunda bir görev gönderdi. Babata heyecanla tezahürat yaptı. Evet, sonunda bir görev var. Puanlar oldukça yüksek, tamamlama yüzdesine göre elde edebileceğim en yüksek miktar 200.000 puan. Lo Feng postanın ayrıntılarına gülümsedi, gözetmen elçisi olarak ilk Eşiganu departmanını denetlemekti ve bu ona 100.000 puan kazandıracaktı. Elbette, Alan Lord'u seviyesine ulaşan birçok ilkel bölge üyesi, 10 binlerce yıl boyunca orada kalacaktı. 10 binlerce yıl boyunca sadece 100.000 puan almak imkansızdı. Dolayısıyla bu göreve geldiği gün kendisine bazı özel görevler verileceği, herkesin kazanacağı puanların olacağı açıkça belirtilmişti. Evren seviyesinde kendi görevlerini seçebiliyorlardı. Etki alanı Lord'u seviyesinde, sanal evren şirketinin onlara görevleri vermesini sabırla bekleyebilirlerdi. 50 yıldır beklemişti, sonunda yapılacak bir görev vardı. Katliam zamanı. Lo Feng ayrıntılara baktı, bu görevi %100 tamamlamak gerçekten zor ve öldürmem gereken en güçlü savaşçı aslında resmi seviyede bir ölümsüz. %100 tamamlanma, 100 milyondan fazla puan. Babata mırıldandı, sanal evren şirketi kesinlikle çok kötü. Bölüm sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.